Hepinize selam dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Yine bir podcast tarzında sizlerin karşısındayım. Bugün konumuz internetten para kazanabileceğiniz 10 meslek. Direkt meslek arkadaşlar. Bu diyeceğim şeylerin hepsi bir meslek çünkü. Kendine ait bir meslek. Hobi olarak yapabileceğiniz değil de meslek olarak yapabileceğiniz işler söyleyeceğim. O halde arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. İnternetten kolay para kazanma diye bir şey yok. Bu yalana hiçbir zaman inanmayın. Size söyleyeceğim, göstereceğim önerilerde arkadaşlar zaten bu işte kendinizi geliştirdikten sonra para kazanabileceğinizi göreceksiniz. Yani videoyu şu an bu internetten kolay para kazanayım, işte iki tuşa basayım, üç şey okuyayım, iki şey yapayım, para kazanayım kafasındaysanız direkt videoyu kapatın arkadaşlar. Hiç izlemeyin çünkü ben burada bu kafada olan insanlara bir şey anlatamam. İşi yapmak isteyen insanlara bir şey anlatmak istiyorum. Buradan sonra işini, yani seçtiğiniz metodu, mesela ben burada 10 tane farklı size şey göstereceğim, iş göstereceğim. Bir tanesini seçtiniz. O işte kendini geliştirecek ve sonra o işten para kazanma düşüncesinde olan kişiler izlesin. O halde hemen ilk önerime geçeyim. SEO danışmanlığı arkadaşlar. İlk önereceğim meslek. Meslek diyeceğim hepsine. Çünkü bunların hepsi bir meslek arkadaşlar. Bunların içerisinde profesyonel insanlar var bu işleri yapan. O yüzden ben bunlara meslek demeyi tercih ediyorum. SEO danışmanlığı arkadaşlar genellikle sitelerde görebileceğimiz bir şey. Mesela atıyorum bir şey araştırdınız. Ne araştırdınız? Makarna yapımı diye bir araştırdınız ya. Makarna yapımı araştırdınız. Ve orada arkadaşlar internette araştırdığınız zaman en başta çıkan siteler var ya. Onlar işte SEO'su daha çok optimizasyon yapılmış. SEO'sunda en iyi optimizasyon onlarda olan siteler oluyor. Ne kadar optimizasyon o kadar yukarı çıkmayı gösterir. Ne kadar yok çok yukarı çıkmadı arkadaşlar o kadar görüntülenme alır. Görüntülenme de ne demek? Yukarıda da kalıcılığı getirir. Bu nedenle arkadaşlar siteler, sayfalar, şirketler SEO'ya çok fazla önem verir. Bu alanda kendinizi geliştirerek sitelerle, şirketlerle çalışabilirsiniz. Biyonluk, Fiverr gibi freelancer sitelerinde de arkadaşlar ilan oluşturup sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz. Öncelikle ucuz fiyatlarla başlayıp kendinizi geliştirdikten sonra kendi fiyatınızı da yükseltebilirsiniz. İkinci işim arkadaşlar, ikinci önereceğim iş adminlik, editörlük yapmak. Örneğin bir oyunda arkadaşlar, serverlı bir oyunda adminlik yapabilirsiniz, editörlük yapabilirsiniz veya bu konuyu açabilirsiniz. İşte bir kişinin editörlüğünü yapabilirsiniz, adminliğini yapabilirsiniz. Bir Twitch yayıncılığının mesela adminliğini, editörlüğünü yapabilirsiniz. Bu işte de arkadaşlar ciddi paralar var. Yani en az asgari ücret falan veriyorlar. Ve düşünsenize sadece akşamleyin yayın açan bir yayıncının giriyorsun chatindeki sadece küfür edenleri banlıyorsun. Tek işin bu ve asgari ücret kazanıyorsun. Bence yapılması gereken güzel işlerden biri. Hatta orada o yayıncılarla tanışıyorsun, ediyorsun. Yani onlardan da bir şey kapıyorsun ve ileriki zamanda kendin de yayınlar açabilecek duruma geliyorsun o bilgilerle. Bence arkadaşlar adminlik ve editörlük yapmak güzel bir iş. Üçüncü işimize gelelim. Udemy'de veya diğer platformlarda eğitim satmak. Eğer bir şeye yatkınlığınız varsa işte üniversite öğrencileri mesela bunu yapmaları lazım bence. Atıyorum adam matematik okuyor. Bunu arkadaşlar ders haline getirip ilkokulda olabilir, ortaokulda olabilir, lisede olabilir. Yani seviyen nereye kadar yetiyorsa oraya kadar eğitimlerini hazırla ve at. Yani anlatmakta kötüysen bilemiyorum ama ciddi anlamda kendini böyle anlatmada seviyorsan, bir şeyler anlatmayı seviyorsan, bir şeyler anlatmayı becerebiliyorsan ve ciddi manada da bir altyapın varsa herhangi bir konuda o konu hakkında derslerini parayla sat arkadaşım. O konu yani bilgini sat. Direkt onu söyleyeyim. Bilgiyi sat ve bu güzel bir iştir. Bu işten de deli gibi para kazanıyorlar. Dördüncü işimize gelelim arkadaşlar. Affiliate marketing, yani satış payı diyebiliriz. Komisyoncu diyebiliriz bu işe. Siz bir komisyoncu oluyorsunuz aslında. Affiliate marketingin açıklaması komisyoncu diyelim. Nasıldır yani? Şöyle söyleyeyim. Bir site vardır. O siteye siz 10 kişiyi yönlendirirsiniz. Sonra ne olur? O 10 kişiden komisyon alırsınız siteden, site üzerinden. Veya nedir? Bir ürün vardır. Siz bu ürünün linkini 10 kişiye gönderirsiniz. 10 kişi de satın alır. Siz o satın alan kişilerden aldığı fiyat üzerinden komisyon alırsınız. Atıyorum 1000 liralık bir ürün aldı o kişi. Siz %10 komisyona anlaşmıştınız. 100 lirası sizin cebinize gider arkadaşlar. Affiliate marketing de güzeldir. Instagram ve TikTok, bu Reels, YouTube'u da sayabiliriz hatta Shorts'u.
Bunları kullanarak ciddi manada güzel satışlar yapabilirsiniz. Atıyorum bir Amazon'daki bir ürünü pazarladığınız zaman 1 milyon izlensin bir videonuz. 1 milyon izlenen bir videoda o ürün arkadaşlar en az 50 kişi alır. 50 kişiden de komisyonunuzu hesaplayın. 1000 dolarlık bir ürün. %10 komisyon desek 100 dolar. Yani 50 kişiden yaptığınız zaman güzel para yapıyor. Affiliate marketing'i de önerebilirim. Tabi dediğim gibi bu kadar kolay değil. Bunu yapmak zor. Beşinci işimiz arkadaşlar web sitesi veya oyun testlerine katılın. Bu da çok güzel bir iştir. Bu iş aslında diğer işlere göre en kolaydır. Hatta hiçbir gereksinim bir şey olmaz. En kolayıdır. Direkt en kolay yani. Hiçbir efor sarf etmenize gerek yok. Arkadaşlar mesela bir oyun çıkartacağı zaman firmalar bunları parayla testini yaptırır insanlara. Ama tabii kolay demem de şöyle. Siz mesela bir oyunun nasıl test edileceğini bilmiyorsanız bu size bir zor gelecektir. Bunları öğrenmeniz lazım. İşte bug testleri olsun, diğer testler olsun. Siz bir oyunun testinin nasıl olacağını bildiğiniz zaman sizin için tabii ki kolay. Diğerlerine göre ama öğrenmesi daha kolay tabii ki. Şimdi web sitesinde de aynı şekil. Web sitesinin bug'ları olsun işte şurada mesela yazı fontu diğerleriyle uyuşmuyor falan bunları buluyor ediyor. Bunları arkadaşlar parayla yaptırıyorlar web siteleri veya oyunlar. İlla oyun olmasına da gerek yok. Normal uygulamalar da aynı şekil. Bunu da arkadaşlar yapabilirsiniz. Altıncı işimize gelelim. Stok fotoğraf ve resim satma. Şimdi siz kendiniz içerisinde şöyle şey düşünüyor olabilirsiniz. Ya resmimi kim alır ki yani? Stok fotoğraf ben siteye koysam kim alır ki? Tabii ki de böyle düşünmeyin. Mesela ben arkadaşlar stok fotoğraflara delice para veriyoruz. Benim bir sürü yabancı kategoride kanallarım var arkadaşlar. Orada kanallarımı yaparken bir sürü telif yememek açısından, telifsiz olması açısından telifsiz resimler kullanıyorum. Telifsiz resimde kullanmak için bu bedava sitelerde işte Pixels'te, Pixel Lab'da falan oradaki resimler güzel olmuyor arkadaşlar. Biz bunları o yüzden parayla veriyoruz. Mesela 20 cent, 10 cent. Ne kadar yapıyor? Yani bir çektiğiniz fotoğrafı 10 liraya, 15 liraya satsanız bile o fotoğrafı mesela 100 kişiye sattığınızı düşünün ve günlük 10 fotoğraf siteye yüklediğinizi düşünün. Ciddi paralar da kazanabilirsiniz. Güzel fotoğraf çekebiliyorsanız, güzel açılar yakalayabiliyorsanız bu işi yapmanızı tavsiye ederim. Yedinci arkadaşlar, yedinci mesleğimiz çeviri hizmeti vermek. Çeviri hizmeti vermekte arkadaşlar yapay zekayı kullanın. Ben işte Eleven Labs adı altında bir video çektim. Videoları stokluyorum. Eğer kanalımda şu an yoksa gelecektir. Kanalı takip etmeyi unutmayın o yüzden. Arkadaşlar bu site üzerinden İngilizce, Almanca, işte İspanyolca, Arapça istediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Yani size Fiverr'da veya Beyond'da bir İlan açtığınız zaman adam gelip derse bu İngilizce yazıyı İspanyolcaya çevireceğiz. Tabii ki abi dersiniz. Sesli arkadaşlar istediği bir seste çevirmenliğini yaparsınız Eleven Labs üzerinden verirsiniz ve bu işlerde de güzel paralar var. Sekizinci mesleğimiz arkadaşlar sosyal medya yönetimi. Instagram'da, TikTok'ta geziyorsunuz. Orada gördüğünüz meme sayfaları işte diğer edit sayfaları olsun işte spor sayfaları falan hepsinin yöneticileri var arkadaşlar ve bu yöneticilere sayfa sahibi belli bir miktar para veriyor. Hatta çoğunun sigortasını falan da yatırıyorlar. Yani sigortalı işçi olarak çalışıyorlar direkt. Ve bu verdikleri para da asgari ücretin çok çok üstünde oluyor. Yaptıkları şey arkadaşlar sadece sosyal medyayı aktif şekilde kullanmak, sayfayı büyütmek, hikayeler paylaşmak, postlar paylaşmak. Bunları da tabii ki de sizlerin hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bu işte birazcık da zaman ayırıp profesyonelleşmek lazım. Yani post nasıl atılır, Instagram hikaye nasıl atılır, bir sayfa nasıl yönetilir bunları bilmek lazım. Dokuzuncu işimiz arkadaşlar video editing. Video editleme yani. Mesela benim için geçerli değil tabii ki. Hatta benim için de geçerli olan yerler var. Yabancı kanallarımın arkadaşlar birkaçını şey düşünüyorum. Otomasyona bağlamayı düşünüyorum. Yani gelen parayın bir kısmını editöre vereyim. O videolarımı hazırlasın. O direkt video atsın. Ben o kanalla ilgili hiç uğraşmayayım yani. Videolar hazır hazır tık 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 atılsın. Benim zamanımdan gitmesin. Ve benim gibi düşünen birçok kişi var. Ve bunu gerçekleştiren de birçok kişi var. Ya da kendi videolarını arkadaşlar çekiyorlar. Ama editlemeye zamanı yok. Çünkü ciddi manada 3 saat 4 saat video oluyor. Adam hepsini editlemeyle uğraşsa 5-6 saati gidecek. Adamın normal işleri var.
yapamıyor. Bu yüzden birine parayla onun editlemesi için para veriyor. Ve bu arkadaşlar editlemesinin dakika basında başına para alıyorsunuz. Mesela bir dakikaya genelde 10 lira falan alıyorlar arkadaşlar. 60 dakikalık bir şeyde 600 lira. Yani bir saatlik bir videoyu 600 liraya editliyorsunuz ve sadece editleme bu arada. İşte öyle efekttir mefektir onları içerisine girdiği zaman daha da fazlalaşıyor. 60 dakikalık bir videoyu arkadaşlar editlemek maksimum 1,5 saat alır. 1,5 saatte 600 TL para yapıyor. Ciddi manada güzel paralar var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar son vereceğim iş site üzeri blog yazarlığı. Site üzeri reklam ve blog yazarlığından para. Arkadaşlar blog yazarlığını ChatGPT üzerinden yapabilirsiniz. Kendi bir sitenizi açarsınız. Sitenize reklamlarınızı eklersiniz. Ve arkadaşlar bu hani demiştik ya yukarıda SEO danışmanlığı. O alanda kendinizi geliştirip sayfanızı, sitenizi üst sıralara çıkartarak insanların bu reklamları görmesini ve bu reklamları gördükçe de sizlerin para kazanmasına olanak sağlayabilirsiniz. Blog yazarlığı dediğim şey de arkadaşlar sitenize mesela bir konu hakkında yazı yazarsınız. O konuyu da arkadaşlar üst sıralara çıkartmaya çalışırsınız. Yani böyle direkt kısaca site üzeri reklamlarla para kazanmak. Bu da güzeldir arkadaşlar. Bir site oluşturup sitenizi güzelleştirip yazılarınızı da hatta kendiniz yazıp veya insanlara da yazdırabilirsiniz makul fiyatlara. Bunu yapan yoğunlukta falan bir ton kişi var. Hatta onlara bile yaptırmayın. Direkt ChatGPT üzerinden arkadaşlar bir sürü günlük yani 100-150 tane bile yazı yazabilirsiniz, blog yazabilirsiniz. Ve bunlar üzerinden arkadaşlar siteye gelen insanlardan reklamları görerek para kazanabilirsiniz. Eğer siteniz büyüdükçe de sponsorluk alarak para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizlere 10 tane yapabileceğiniz iş modeli, internet üzerinden yapabileceğiniz iş modeli gösterdim. Bu videoda gösterdiklerimin hepsi tüm içeriklerden para kazanan, milyonlar kazanan, binlerce dolar kazanan insanlar var. Peki ya siz neden bunlardan birisi olmayasınız? Direkt bu işe para kazanma adımıyla düşünmeyin arkadaşlar. Birazcık kendinizi geliştirin. O işte birazcık iyileşin. O işi tam manasıyla bir öğrenin. Ondan sonra para kazanmaya başladığınızı zaten göreceksiniz. İşinizi parayla sattığınızı gördükten sonra iyi ki de başlamışım, iyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.